Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün kahvaltı ya da sahur sofralarınıza çok yakışacak şöyle kat kat çok lezzetli bir peynirli çörek tarifi hazırladım. Hemen bu güzel çörek tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifime öncelikle çöreğimin hamurunu hazırlamakla başlıyorum ve bunun için 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kasemin içerisine alıyorum. Ardından üzerine 1 dolu yemek kaşığı olacak şekilde instant mayamı ekliyorum. Yani bir tam paket kullanmıyoruz. Sadece 1 yemek kaşığı ekliyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı da toz şekeri ekleyip şöyle maya erinceye kadar spatula ile güzelce bir karıştırıyorum. Ardından üzerine 4 su bardağı unumu ekliyorum. Ben bu tarifimde 200 mililitrelik klasik su bardakları kullandım. Kasemin içerisine ilk aşamada 4 su bardağı unu ekledikten sonra spatula yardımıyla hamurum toparlanıncaya kadar karıştırıyorum. Hamurum toparlandıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Mayanın aktifleşmesine etki etmesin diye ben tuzu en son ekliyorum. Evet, hamurum güzelce yoğunlaştı ve bu aşamada artık spatulayı bir kenara bırakıyorum ve yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Kase içerisindeki hamuru şöyle elimle biraz toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alacağım ve yoğurma işlemine tezgah üzerinde devam edeceğim. Bu aşamada yanıma 1 bardak daha un aldım. Şöyle tezgahımı hafifçe unluyorum ve hamurumu tezgahımın üzerinde yoğurmaya başlıyorum. Mayalı hamurlarda yoğurma işlemi önemli. Lütfen siz de kısa tutmayın. En az böyle 2-3 dakika boyunca özlü, güzel, pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya özen gösterin. Evet, artık çöreğimin hamuru hazır. Şöyle elle yapışan yumuşak kıvamda bir hamurumuz olacak. Bu arada 5. bardak unumu da çok az kullandım. Yani bu tarifimde toplamda 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı olacak şekilde un kullandım. Sizler de lütfen ununuzu kontrollü olarak ekleyin. Şimdi yoğurma kasem içerisine hamurumu aldım ve üzerini kapatarak hamurumu mayalandırıyorum. Ben bugün çöreğimi peynirli olarak hazırlayacağım. Elimde biraz lor peynir vardı. Bir de böyle ufak kırıntı halde kalmış beyaz peynirler. Bunları karıştırarak çöreğimin içerisinde kullanacağım. Ama sizler dilerseniz çöreği sade olarak ya da farklı iç malzemeleriyle de hazırlayabilirsiniz. Şimdi de çöreğimizin arasına sürmek için 100 gram tereyağı ya da katı yağı güzelce eritelim. Ardından yarım çay bardağı olacak şekilde sıvı yağı üzerine ekleyelim. Yağlı karışımımı da böyle kenara alıyorum ve soğuması için kenarda bekletiyorum. Bu arada çöreğimin hamuru da ortam sıcaklığında 45 dakikada çok güzel mayalandı. İlk aşamada şöyle bir karıştırarak içerisindeki maya kokusunun çıkmasını sağlıyorum. Sonrasında tezgahımı biraz unladıktan sonra hamurumu tezgahımın üzerine alarak hamur kartıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. Her bir parçanın eşit büyüklükte olmasına özen gösteririm. Sonrasında hafifçe unladıktan sonra bezelerimi yuvarlayarak hazırlıyorum. Bugün çöreğimizi 4 tane bezeden hazırlayacağız. Bezelerimizi tezgah üzerinde güzelce yuvarlayıp hazırladıktan sonra üzerine bir örtü örterek yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirelim. Tezgah üzerinde 10 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerin 3 tanesini ayrı bir tabağa alarak üzerine örtüyorum ve sonrasında bir tane bezemi alarak merdane ile güzelce açma işlemine başlıyorum. İlk aşamada hafif üzerini ve altını güzelce unluyorum ve elimle genişlettikten sonra merdane ile açabildiğim kadar büyüklükte açıyorum. Burada ince açmanıza hiç gerek yok. Büyütebildiğiniz kadar büyütmeniz yeterli hamuru. Bu çörek tarifi oklava kullanmayı gerektirmeyen merdane ile yapabileceğiniz pratik bir çörek tarifi oluyor. Evet, hamurumu bu şekilde açtım ve sonrasında kenarda bekletmiş olduğum soğuyan yağlı karışımımdan 3 yemek kaşığı olacak şekilde hamurumun üzerine döküyorum ve sonrasında bir fırça yardımıyla hamurun her yerine gelecek şekilde yağı güzelce sürüyorum. Ardından üzerine hazırlamış olduğum peynirli karışımı yine hamurun her yerine gelecek şekilde serpiştiriyorum.
Ve çörek hamurumun uç kısmını içe doğru katlayarak tekrar üzerini yağlı karışımda güzelce yağlıyorum. Hamurun diğer uç kısmını da yine üzerine katlıyorum ve tekrar fırçayla güzelce yağlıyorum. Sonrasında da diğer iki ucunu da birbirinin üzerine katlayarak ve yine aralarını bolca yağlayarak çöreğimin birinci katını bu şekilde hazırlamış oluyorum. Şimdi bunu bir servis tabağına alacağım ve kenarda bekleyen diğer bezeleri açarak aynı işlemi yapacağım. Yine hamurumu tezgahımın üzerine aldım ve merdane ile güzelce hamurumu büyütüyorum. Sıkılmamanız için de bu aşamaları bayağı hızlandırarak geçmek istiyorum. Hamurumu yine büyütebildiğim kadar büyüttüm ve sonrasında 3 yemek kaşığı olacak şekilde yağı sürüyorum. Her yerine güzelce yağladığınızdan emin olun ki katları tek tek açılsın. Şimdi ilk katlamış olduğum bezemi bu açmış olduğum hamurumun tam ortasına yerleştiriyorum ve sonrasında yine aynı işlemi yaparak üzerine doğru katlayıp her katladığım bölümü de bolca yağlayarak katlama işlemine devam ediyorum. Bu kat kat çörek tarifini dilerseniz hamurunu akşamdan hazırlayıp sabah şekil vererek de yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde son şeklini verdikten sonra en son sabah dolaptan çıkartıp tepsi üzerinde genişleterek yine pişirebilirsiniz. Şimdi üçüncü bezemi de aldım. Yine aynı şekilde tezgahın üzerinde güzelce büyüterek merdane ile açıyorum. Üçüncü bezemin de yine her yerine gelecek şekilde güzelce fırçayla yağladıktan sonra orta kısmına tekrar kenardaki peynirli karışımımdan yayıyorum. Ben bugün çöreğimi dediğim gibi peynirli yaptım ama sizler dilerseniz bu tarifi sade olarak da yapabilirsiniz. Tekrar orta kısmına hazırladığım diğer bezeyi de koyduktan sonra yine birbirinin üzerine katlayarak çöreğimin her yerini güzelce de yağlıyorum. Üçüncü bezemi de yine üzerine katladıktan sonra kenara alıyorum ve en son bezemi de açarak artık çöreğimin son şeklini vermeye başlayacağım. Bu arada videomu tam da buraya kadar izleyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, son bezemi de güzelce açıp ve üzerini yağladıktan sonra kenardaki katlanmış bezelerimi de yine tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu bezenin üzerine de yine aynı şekilde kenarlarını üzerine katlayarak ve sonrasında bolca yağlayarak hazırlamış oluyorum. Evet, 4 tane bezemizi birbirinin üzerine katlayarak bu şekilde hazırladık. Şimdi fırın tepsimin içerisine bir yağlı kağıt yerleştiriyorum ve sonrasında orta kısmına katlamış olduğum çöreğimi koyuyorum. Üzerini kapatarak en az yarım saat boyunca bu şekilde kenarda bekletelim. Yarım saat bekledikten sonra kenarda kalan yağlı karışımından üzerine sürelim ve ardından böyle parmak uçlarımızla bastırarak hamurumuzu tepsi içerisinde güzelce yayalım. Bu aşamada böyle çok inceltmenize gerek yok. Hafifçe hamurun üzerine bastırdığınızda zaten kolaylıkla çöreğinizin hamuru tepsi boyunca açılmış oluyor. Bu şekilde tepsi boyutunda açtıktan sonra hamurumun üzerine ben bir tane yumurtayı ve biraz da bir çay kaşığı olacak şekilde pekmezi karıştırarak üzerine sürüyorum. Ben yumurtanın akını ayırmadan bir tam yumurta olacak şekilde çöreğin üzerine sürdüm. Sizler dilerseniz sadece sarısını da sürebilirsiniz. Ya da yumurta sürmek istemiyorsanız eğer sadece çöreğin üzerine yoğurt sürerek de çok güzel kızarmasını sağlayabilirsiniz. Benim annem tepsi çöreği yaptığında üzerine sadece yoğurt sürerdi. Bilmeyenler için de bu küçük bilgiyi burada paylaşmak istedim. Çöreğimin üzerine şöyle hafifçe çatalla çizikler attıktan sonra son olarak da üzerine biraz kavrulmuş susam serpiştirdim ben. Sizler de seviyorsanız eğer çörek otu ya da susam serpiştirebilirsiniz.
Fırınımı da öncesinde alt üst ayarda 200 derecede ısıtmıştım. Isınmış olan fırında çöreğimi yaklaşık 35 dakika boyunca pişirdim. Her fırının ayarı farklılık gösterebilir. Siz de üzeri altı güzelce kızardıktan sonra çöreğinizi artık fırından çıkarabilirsiniz. Çöreğimin ilk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyerek sizlere iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Bu çörek tarifimiz böyle üzeri pul pul dökülen, içi de kat kat olan çok lezzetli bir peynirli çörek oluyor. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çöreğimi böyle ilk aşamada 4'e böldükten sonra size iç dokusunu da şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle katları sayılan, dışı pul pul dökülen, içi de yumuşacık bir çörek tarifi oldu. Videomda çörekle ilgili tüm püf noktalarını anlattım ama aklınıza takılan bir şey varsa eğer yorumlar kısmına yazarsanız dönüş yapıyor olacağım. Ramazan ayına çok az kalmışken sahur sofralarınıza da çok yakışacak şöyle pul pul dökülen, içi de yumuşacık bir çörek tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifim hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bu çörek ertesi güne kaldığında bile yumuşacık oluyor. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.